Herkese merhaba. Bugün 30 Kasım 2025. Şu anda Bitcoin 91.300 dolar. Bugün bu video ile beraber yeni bir portföye başlayacağız. Portföyümüzle ilgili detaylardan az sonra bahsedeceğim. DCA yapacağız. Bugün 0. gün olarak belirteyim. Yarından itibaren almaya başlayacağız. Bütün detayları bu videoda paylaşacağım. Bütün yol haritamızı, giriş yerlerimizi, çıkış yerlerimizi, backtestlerimizi, geçmişe dönük simülasyonlarımızı, gelecekteki beklentilerimizden bahsedeceğim. Aylık yaklaşık 1500 dolar altcoin, yaklaşık 1000 dolar da Bitcoin alacağız. Aylık 2500 dolar DCA yapacağız. DCA'yı az sonra anlatacağım bilmeyenler için ne olduğunu. Toplamda 2500 dolar aylık 2 yıllık bir planımız var. 3. yılda da devam edeceğiz diye düşünüyorum. 4 yıllık bir daha önce inanmadığım ama artık ikna olduğum bir 4 yıllık döngü var. 3. yılda mini boğa geliyor genelde. Geçmiş veri o şekilde söylüyor. 2 yıl boyunca toplayacağız. Aralarda çıkış yerlerimiz var. Bileşik olarak da paramızı arttırmaya, katlamaya çalışacağız. Şimdi bir detaylara bakalım. Programımız neymiş? Crypto DCA demişiz. %50 aldığımız coinlerin %50'sini %25'lik artışta satacağız. Kalan %50'sini de başlangıç fiyatından %50 arttığında satacağız. Yani hepsini sattığımız zaman %33'lük bir kar verecek bize. Bunu aynı zamanda buradaki karımızı da bir sonraki ayda kullanacağız bileşikte. 30 günlük bir program var. Her ayın 30 gününde, her ayın birinde mesela Ethereum alıyorum. Her ayın ikisinde atıyorum ADA alıyorum. Bu şekilde böyle bir takvimimiz var. Takvimi de az sonra göstereceğim. Aşağıda da bu arada açıklamada bulabilirsiniz. Hem şu an okuduğum dosyayı hem de canlı portföyümü oradan görebilirsiniz. Bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. O aşağıdaki linkteki portföy canlı olacaktır. Korku açgözlülük endeksinden bahsetmedim. Korku açgözlülük endeksi de bugün 20 bu arada. Oldukça korku var. Yaklaşık bir hafta önce bu arada portföyümüzü açtık. İlk işlemimizi yaptık. 5-6 gün önce 5.800 dolara yakın Bitcoin aldık. Ortalamamız yaklaşık 89.900. Bu ilk adımımızdı. Çok korku vardı piyasada. Şu an biraz yukarıda portföy. İnmesini umut ediyoruz. İnmesini istiyoruz bu arada. Haftalık 250 dolarlık Bitcoin satın alacağız. Fiyatı ne olursa olsun. Çok yüksekte de tabii almayacağız, onu da söyleyeyim yani. ATH'te tüm zamanların en yükseğinde de almayacağız. Günlükte 50 dolar farklı altcoin'lere, her altcoin'e ayda bir defa alacak şekilde 30 farklı altcoin'e de günlük 50 dolar ve aylık 1500 dolar toplamda Bitcoin ve altcoin'ler 2500 dolar olacak şekilde bir yatırımımız olacak. İstediğimiz karlar gerçekleşirse o karları da tekrar sisteme sokacağız. Karla beraber bileşik yapmak için. DCA nedir? Dollar Cost Averaging, yani dolar ortalaması. Aldığınız ürünün dolar ortalamasına süre içerisinde ne en yüksekten almak ne en dipten almak, bu fiyatın ortalamasını tutturabilmek için, volatiliteden daha doğrusu kaçmak için her tür yatırım aracında yapılan bir şey. Bunu düzenli aralıklarla, sabit bir miktarda bir yatırımla veya değişken bir yatırımla almaya deniyor. Haftada bir, ayda bir, çeyrekte bir, 3 ayda bir gibi veya belki yılda bir, yani ne aldığınıza göre değişir. Günde bir kere de olabilir. Hem dibi yakalıyorsunuz, dibin biraz üstünü yakalıyorsunuz. Yıllık, bir yıl boyunca yapacaksanız yıllık ortalamayı aşağı yukarı tutturmuş oluyorsunuz. Burada şöyle bir detay var. Mesela coin'in fiyatı 1 dolar. 100 adet aldınız. %50 düştü 50 sente. 100 adet de aldınız. Şimdi sadece fiyata baktığınızda ikisinin ortalaması 1 dolar ve 50 sentten aldığınızda fiyatın ortalaması
Grafikte böyle sanki 75 centmiş gibi geliyor bize. Fakat o şekilde olmuyor. 50 sente geldiği zaman 100 değil 200 tane coin alıyoruz. Toplamda 300 tane coin'imiz oluyor. Bunun için 200 dolar ödemiş oluyoruz. Yani totalde ortalamamız 0.75 dolar değil 0.66 dolar olur. Yani 300 coin için 200 dolar ödediğimiz için. Bunu da lütfen dikkate alalım. Yani siz 100 binde şimdi Bitcoin aldınız, 1000 dolarlık, gittiniz bir de 10 bin dolarda 1000 dolarlık aldığınızda ortalamanız 50 bin olmuyor. Yani onu söylemek istiyorum. Oldukça düşüyor. DCA'nin avantajlarından bir tanesi de budur. Evet. İsterseniz burada durdurabilirsiniz videoyu. Bunları inceleyebilirsiniz. Burada hatta alttakileri görmüyorum, bir saniye. Burada alacağımız coinlerin listeleri var. Bu liste yapıldıktan sonra bunlar delist olmayacağını düşündüğüm, pek çoğunu da kendim bizzat girip kullandığım, zamanında kullandığım veya halen kullandığım platformlar, ağlar var. Pek çoğu shitcoin sayılmaz. Tabii ki eninde sonunda hepsi mezara gidecek. Hiçbirisi 20 yıl sonra göreceğini düşünmüyorum ama belki Ethereum görebilir bunların içinden. Belki bir iki tanesi sıyrılır. Ethereum'un önüne bile geçebilirler ama büyük bir çoğunluğu mezara gidecektir, çöp olacaktır. Fakat bir sonraki döngüde hala hayatta kalacaklarını düşünüyorum. Bu listeyi 5-6 gün önce hazırladım. Enflasyon coinlerin emisyonu burada çok önemli. Bunlar çok düşük emisyonlu coinler. Onları daha sonra göstereceğim. Bu listenin ortalaması %2'dir emisyonu. Yani coinlerin sayısı %2 artıyor ortalama. Bazıları sıfır, bazıları deflasyonist. Coin sayısı azalıyor yani zamanla. Onlara da bakacağız az sonra. Yani kurumsal yatırımcıların aldıkları var. Bunların hacimleri yüksek, onu da söyleyeyim. Nispeten diğer altcoin'lerin içerisinde ciddi hacimlere ulaşıyorlar çoğunlukla. Bu listeyi yaptıktan sonra içinden çok yükselenler oldu. Bunları eleyeceğim yani yüksekten almamak için. Bunların alternatifleri var. Bu liste değişecektir. Ne zaman satıyoruz? Şimdi sistem şöyle. Yarın 1 Aralık 2025. Takvimi az sonra gösteririm. Yarın Ethereum günümüz. Yarın 50 dolarlık Ethereum satın alacağım market fiyatından. Bunun satış yeri, coin'i aldığım yerin iki kademeli satışımız var. Birincisi %25 yükselince satıyorum. İkincisi %50 yükselince satıyorum. İki kademede. Çünkü %50'yi bulmayabiliyor. Bunu yapmak isteyenler %100'de 2x'te de satabilirler. Ama denk gelme 3x'te de satabilirsin. Yani çok bekletip 4 yıl sonra boğada bunu yapabilirsiniz. Yani içinden çıkmayanlar olacaktır ama yani çıkanlar belki offset edecektir. Yani bütün zararı silecektir diğerlerinin. Ne zaman satacağız? %50'de, %25'te yarısını, kalan yarısını da %50 yükselince, yani her iki satışta gerçekleşirse %33 bir total oradaki yatırımdan karı almış olacağız. Eğer %25 yükseldi, daha fazla gitmedi, düştüyse de ilk girdiğimiz noktaya geri dönerse sattığımız toplam meblağı buraya yine gireriz. Toplamda coin sayımızı arttırmış oluruz. Bizi o %50'ye yeniden yaklaştırır. O zaman tabii tekrar %25'ten emir giriyoruz. En sonunda da gördüğünüz gibi 200 bin dolara kadar BTC'yi tut demişiz. Bence güzel bir hedef. Az bile olabilir yani. Bir sonraki döngüde bunu 200 bin, belki bu videoyu çekiyorum 2020, yani birkaç ay sonra bile belki atağa kalkabilir. Çünkü herkes şu an karamsar, düşmesini bekliyor piyasanın. Ama tersine bir hareket de yapabilir. Gelelim compound'a, yani bileşiğe. Şimdi bütün sistemimiz çalıştı. Bu 2500 dolar 24 ay boyunca hepsini %33'ten sattık bu karla. Bizim toplamda altcoin'e ayırdığımız bütçeden %33 kar etmiş oluyoruz. Yani kripto piyasası, yani bunu 2 yılda yapacağımız için %33 2 yılda çoğumuzu memnun etmeyecektir. Beni de aynı şekilde. O yüzden bileşiğe vuruyoruz. Örneğin Ethereum'dan bu ay kar ettim. %50 ile çıktım. Yani toplamda %33 kar ettim.
%33 karımla beraber önümüzdeki ay eğer Ethereum ayın birinde alınabilecek bir seviyedeyse benim için direkt giriyorum onu. Oradan da bir %33 almaya çalışıyorum totalde. Eğer alınmayacak bir seviyedeyse yedek coinlerime bakıp yedek coinlerimden alınabilecek backup coinlerimden alıp yatırımımı oraya yapıyorum. Bir ekrana bakarsanız ilk satışta, ilk başarılı satışta %33 koyduk tamamını. İkinci satış yaptık. Atıyorum 6 ay sonra başka bir yerde denk getirdik. %76, 3'te %33, 4'te %212, 5. satışta %316, 6. satışta ise %453 karı var ve altta da backtest result yapmışım. Bu yaklaşık 200 coin üzerinden yaptığım backtest'e göre yani 2019'dan 2025'e kadar, bu tarihe kadar bu toplayıp akümüle edip %25 ve %50'yi bulması bir yılda 2.2 defa gerçekleşmiş toplam bu kadar sürede. Ortalaması bu. Daha az olanlar var, hiç yapamayanlar var. Ortalaması bu. Yani bunu eğer şey yaparsanız, bu portföyümüz 2 yıllık, yani toplamda atıyorum 4 defa bunu bir coin'de gerçekleştirirsek %212 ile buradan çıkabiliriz. Veya bunun yerine bir kere vurduk %33. Bunu alıp direkt Bitcoin'e girerseniz, Bitcoin'de de 2x hedeflerseniz, girdiğiniz yerden 2x hedeflerseniz bu %33'ünüz hem o girdiğiniz coin'de var, %166 yapar arkadaşlar karınız. Yani %166 ile compound'la katlamış olursunuz paranızı. Tabii çalışmayacak olan coin'ler de var. Yani totalin artıda olması bizim ana hedefimiz. Gelelim coin'lerin enflasyonlarına. Enflasyon kelimesi yanlış aslında. Bir enflasyon demememiz lazım buna. Emisyon dememiz lazım. Bunun 4 tane coin'e örnek verdim burada. Videonun sonunda bir 30 coin'lik bir liste göstereceğim size. Orada düşük enflasyonlu listemizde coin'lerin tek tek enflasyon oranları var. Emisyon oranları, yani basım oranları yıllık var. Bu rakamlar yıllıktır. ADA'nın mesela Cardano'nun %3, Uniswap %2, QNT %0, Curve'de %6 bir emisyonu varmış. Rastgele seçtim bunları. Ortalamamız yaklaşık %2, hatta %2'nin altında yıllık emisyonumuz. Yani yine de dolar enflasyonunun altındayız. Doların enflasyonu bu coinlerin enflasyonundan daha yüksek, enteresan bir şekilde. Ortalamamızdan daha yüksek. Listemizdeki coinlerin emisyon oranları ise eksi %1 ile artı %8 arasında. Artı %8 bir tane var sanırım. Onu hatta değiştirebiliriz daha, çünkü onun gününe çok var. En son göstereceğim takvimimizi, hangi gün ne alınacak diye. Gelelim istatistiklerimize. Coinlerin sadece %8'i bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabiliyor. Yani kalan %92'si aynı seviyeyi görmüyor. Bunun bizimle ne ilgisi var onu söyleyeyim. Şimdi bir listemiz var. Listemizde yüksek coinler var. Yani mesela Solana ne kadar düşmüş olsa da birkaç yıl öncesine kadar 8 dolardı, 2,5 yıl önce. Şu an 135 dolar. Yani bir daha hiçbir zaman göremeyebilir bunları. O yüzden yok Solana mesela. Yani o yüzden herkesin ağladığı coinler, herkesin çok para kaybettiği coinler bizim için her zaman bir alım fırsatıdır. Korku da var zaten genel olarak. Sadece bu coinler özelinde değil. Bütün piyasada korku var. Her korku satın alınmalı diye düşünüyorum. Parayı yöneterek. Money management çok önemli. Yani bütçenizin ne kadarıyla alıyorsunuz, ne kadar zamana yayıyorsunuz. Dibi ve tepeyi göremediğimiz için DCA en doğrusu diye düşünüyorum. Yani dibi de alıyoruz, dibin %5 üstünde alıyoruz, %10 üstünde alıyoruz ama tutup da %40, 50, 60, 70 kar ettiği zaman orada da artık satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizi ilgilendiren, daha çok ilgilendiren tarafı aylık ortalama volatilite, oynaklık coin başına. Burada yaklaşık 300 tane coin test edildi. 2019'dan bu yana. Eksi %14 bu ortalaması. Artı %17. Bu daha düşüktü. Son bir yılda bu şeyler, volatilite arttı. Coin'in market değeri, market cap'i büyüdükçe volatilite düşüyor.
piyasa değeri düştükçe de volatilite artıyor. Tabii bunların istisnaları da var. İşte mesela Ethereum'u gördük son 6 ayda. Yani biz aldığımızda muhtemelen ilk ayda 30 tane aldığımız coin'den sanırım bir 5-6 tanesi %25 karla biz yarısını satacağız. Belki içinden birkaç tane %50 yükselip tamamını sattığımız olacaktır. İkinci ayda onların gününde yani o coin'in günü geldiği zaman aynı seviyeye gelirse alırız. Aynı seviyeye gelmezse başka bir coin'e bir önceki aydaki o gündeki karımızı da ekleyerek bileşiğe tabi tutarız. Ne demişiz? Aylık yükseliş %25 ile %49.9. Yani bizim ilk satışımız, ilk satış basamağımız. Ayların %18'inde gerçekleşiyormuş. Yani aldığımız coinlerin yaklaşık 5 coin'den bir tanesi ilk aydan yarısını satacağız. Öyle görünüyor. İstatistik bunu söylüyor. %50'si de %14 oranında her ay %50 artıyı görüyor. Aldığımız coinlerin de herhalde 2 tanesi, 3 tanesi tamamını satmış olacağız. Karı realize edip bir sonraki ayı beklemiş olacağız. Ne bekliyoruz? Kar hedefimiz nedir? Şimdi %25 ve 50 karlar çok uzun DCA yapıyorsak aslında mütevazi beklentiler. Yani bunu başka yapan insanlar da olacaktır izleyenlerden. Eğer bütçemiz büyükse yani portföyümüzün atıyorum %70'i Bitcoin, kalan %20'si Ethereum, %10'da altcoin kovalıyorsak eğer 3x falan yapılabilir yani 4x, 5x veya işte %100 yükseldiği zaman %25'ini satıp %200 yükseldiği zaman kalan coinlerin %25'ini satıp yani 100x'e kadar hep elinizde coin bulundurabilirsiniz. Bunun bir sürü versiyonu var. %25 yükseldi, %10 sattınız. Oradan bir %25 yükseldi, %10 sattınız. Bu yani bu bizim için de aslında olabilir bu gerçekleşir. 30 tane coin var. Bunların içinden belki 20x yapacak olan var. Büyük ihtimal yapacaktır herhangi bir tanesi. Veya 10x veya 50x yapan. Bir iki tanesi yapacaktır en azından. Yani buralarda aslında biz karımızı kesiyoruz burada. Ama neye güveniyoruz? Bileşiğe güveniyoruz. Şimdi bakalım eğer bu da uzun bir analizin sonucudur şimdi söyleyeceğim şey. Eğer 2026-27 yılı ayı ile geçerse yani kırmızı bir piyasa olursa 2028'de mini bir boğa gerçekleşirse ve aldığımız coinlerin %10'u ölürse %10'u hiçbir zaman geri gelemezse işte borsalardan delist edilirse yıllık %58 getirisi varmış bunun. Şimdi çok yüksek gibi görünüyor olabilir size yani coin başına %33 kar ederken nasıl bu %58 çıkıyor yıllık diyebilirsiniz. Bileşikle çıkıyor. Ama dediğim gibi bu %10 ölü coin yani 30 coin'e yatırım yapıyorsak bir yıl sonunda 50 tane coin'imiz varsa bunlardan 5 tanesinin çok yani kötü bir şekilde geri dönmeyecek bir şekilde değer kaybedeceğini kabul edip buna girmemiz lazım. Bu hesaplama doğrultusunda da %58 ortalama bir tahmin olarak çıkıyor yıllıkta. Yani bunu çarpın işte 2 yılla 3 yılla getirisini. Tabii burada şey var bu arada Bitcoin'i bu hesaplamada Bitcoin %150 bine varınca bu kazanç oluyor onu da söyleyeyim. 2026-27 ayı sezonun eğer gerçekleşmezse yani beklediğimiz gerçekleşmezse şu andaki boğa çoğu insan boğa olduğunu düşünmese de boğadır onu söyleyeyim. Yani oldukça hala yüksek bir piyasa var. Yani Ethereum'un fiyatına bakın, Solana'nın fiyatına bakın pek çok evet çok düşenler var ama top 10 coin'ler oldukça BNB'ye bakın, Binance Coin'e oldukça hala yüksek. Burada kar daha da artıyor ve daha ucuz alamıyoruz ama bu şey oranı artıyor. Yani her ay için %25 ve %50 gelme olasılığı ciddi şekilde artıyor bu aylarda. Aylarda gerçekten bu oran düşüyor. Eğer üçüncü seçenekte eğer 2022'deki gibi bir kripto kışı geçirirsek
Yani hatırlayın, bir daha acaba hiçbir zaman geri dönmeyecek mi diye. Bitcoin'in 15, 16, 16, 17 binlere düştüğü zamanlar. 3 yıl sürerse 3 yılın sonunda da yıllık eksi %26 zarardayız. Yani yaklaşık toplam portföyümüz %75, %75'ten fazla değer kaybediyor anlamına geliyor. Bu da kötü senaryo. Tabii böyle bir senaryo olursa 3. 4. 5. yılda da DCA'ye devam edeceğim. Bırakmayacağım. E, Bir yerde az önce anlattım ya, yani çok düşükten aldığınız zaman coin sayınız çok artıyor. Yani 100 bin dolardan Bitcoin aldım. 10 bin dolardan bir Bitcoin'de aynı miktarda Bitcoin aldığım zaman 10 katı daha fazla Bitcoin sahibi oluyorum yani. Ortalamanız 50 olmuyor arkadaşlar. Az önce verdiğim örneği hatırlayın bir daha. 1 dolardan aldınız, 50 sentten aldınız. İkisinden de 100'er dolar aldığınızda ortalama maliyetimiz 0,75 dolar olmuyor. 66 sent oluyor. Yani bunu daha da düşürürseniz coin miktarınız çok artıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakalım Google Sheets'e. Buradan da canlı bir şekilde portföyü takip edebilirsiniz. Alımlar, satımlar, takvim hepsi burada. Bunu günlük güncelliyorum. Toplamda 5.798 dolar Bitcoin almıştık. Spot'ta 63 dolar kârdayız, fakat şu an güncel değil, bu %1 falan daha yukarıdayız. Future işlemlerim de var. Aldığım Bitcoin pozisyonlarını hedgeliyorum. Aynı zamanda altını da shortladım. BTC dominansı da longluyorum. ALL diye bir ALL ticker'lı Binance Futures'ta altcoin piyasasının bir indeks coin'i var. Onu da shortluyorum. Oradan da günlük al-satlar yapıyorum. Onun neticesinde 83 dolar realize kar var. 186 dolar da eksideyim burada. Toplamda eksi 39 dolar. Aslında kardayız ama Futures'taki zararımızdan dolayı eksideki bu gerçekleşmemiş. Henüz satmadığım bir zarar. Muhtemelen bunu artıya geçiririz diye düşünüyorum. Şuraya bakalım. Burada da şeyi göreceksiniz. Canlı spotumdaki, yani normal satın al DCA yaptığımız coinlerin, bulundurduğumuz coinlerin listesi. Buradaki aslında fiyatlar canlıydı. Birkaç gündür canlı gidiyordu. Dün durdu, nedense anlamadım. Buna tekrar bakacağım. Burada listeden günlük her gün bakabilirsiniz. Merak eden varsa, aynı şeyi yapmak isteyen varsa buna bakabilirsiniz. Bu da takvimim. Yarın başlıyoruz. Bugün 30 Kasım dedik. Yarın başlıyoruz. Ethereum'la başlıyoruz. Binde 5, binde 3 alt emir vereceğim. Kaydını kolay tutmak adına. %10 düşüğe de verilebilir bu arada bütün yani emirler. Onun da analizini yaptım. Aslında 2026-27 ciddi bir ayı yaşanacaksa daha fazla coin toplamak adına o daha mantıklı duruyor. Ama bizim işimiz compound. Asıl para kazanacağımız yer bileşik hesap. %10 düşmeyen aylarda, çok yükselen aylardaki yaptığım kar, bundan yaptığım daha fazla coin almamdan daha fazla. Yani bu çok mantıklı durmuyor. Yapmak isteyen varsa yine uzun vadede bunu yapabilir. Şöyle görebilirsiniz her gün. Bu aşağıya bırakacağım. Linkten bakabilirsiniz. Evet, gelelim bunlar da coin listemize. Şöyle kırmızı işaretli olan max cap'i olmayanlar, yani coin sınırsız sayıda basılabilir demek. Yani en azından teknik olarak basılabilir. Bazı platformlar durdurmuşlar bunu ama bilemezsiniz, herhangi bir hack olayında sınırsız milyarlarca coin, trilyonlarca coin tek tuşla basabilirler. Şurası önemli. Şu enflasyonu, burayı da isterseniz durdurun veya altta linkten açın. Bu oranlar değişken olmakla beraber Kasım 2025'in bu coinlerin emisyon oranıdır, enflasyon oranıdır. Yan tarafta da notları var. Sıfır olanlar da var mesela, şöyle. Compound. Coin'in adı da Compound. Hep Compound'dan bahsettik. R-Wave var. IOTA var. Quant. Bunlar %0. AV.
ton. Burada herhalde işlerinde en yüksek emisyonlu Link var sanırım. Ama Link'le de oldukça umutluyuz. Çok zigzag yapan, çok alım ve satım fırsatı veren bir coin. Tek yöne çok hareket etmiyor. Nispeten daha az volatil bir coin. Burada da Futures'ta yaptığım işlemler var. Yani ödediğim fiilleri dahil etmedim içine. Bunlar şu an itibariyle kadar yaptıklarımız herhalde yaklaşık 60 dolar falan bir artı var burada. Fakat eksi de 100 dolar var. Bekliyoruz artıya geçmesini. Kademe kademe bir yer ondan da bahsederim. Küçük işlemler ama bunlar. Yani küçük işlemler, onları da kümüle ediyorum. Yani yavaş yavaş. Atıyorum 5000 dolarlık Bitcoin aldıysam yavaş yavaş %1 üste, %1,5 üste, %2 üste yavaş yavaş short giriyorum. Oradan çıkıp düşerse o short'u kapatıyorum falan. Veya çok düştü, ufaktan topluyorum. Tekrar satıyorum. O şekilde. Bunlar 2 günlük şey. Son 2-3 gündür yapmıyorum çünkü Bitcoin'de short'tayız ve Bitcoin %3 yaklaşık herhalde bulunduğumuz yerden yukarıda. Teknik kısımlar bu şekilde. Niye bunu yapıyoruz? Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında volatilitedir. Burada volatiliteyi avlamaya çalışıyoruz. Bu bir yatırım değildir, onu söyleyeyim. Yatırım bu değil. Yani bu bildiğiniz kumar, onu da söyleyeyim. Bu az önce bahsettiğimiz düşük emisyonlu coinler. Evet, çoğu popüler coinler. Belki siz bile kullandınız, çoğunuz kullandı. Merkeziyetsiz borsa çok var içinde. Staking platformları var. Yani bunlar kullanılıyor fiilen. Bu platformların gelirleri var. Artık şirketler. İçinde chain'ler var, zincirler var, blockchain'ler merkeziyetsiz. Bunlar da kullanılıyor. Arbitrum ekledik mesela. Ben de kullanıyorum Arbitrum'u. Bunları koyduk. Fakat bunların gelecekte yeri nedir? Yani 30 tane, bu 30 tane coin'den kaç tanesi bir sonraki şeyi görecek, boğayı görecek? Benim tahminim, ben bir %10 edeyim, yani 26, 27, 28 tanesi çalışacaktır. İçinden 2-3 tanesi çalışmayacaktır. Bize zarar ettirecektir. Ama kalanlar ciddi kar ettirecek diye düşünüyorum. E, Bu kanalın amacı herhangi bir şey pazarlamak değildir. Herhangi bir referans linki vermek değildir. Tecrübelerimi bu şekilde paylaşmaktır. Yapmak isteyen varsa canlı bir şekilde portföyümü de paylaşacağım. Buradan alabilir, backtestlerini yapabilir. Kendi hali hazırda uygulayan varsa, burada bir boşluk gördüm. YouTube'da bunu yapan kimse yok. Belki düşünen varsa, sıfırdan başlamak isteyen de varsa yapabilir. Bunu optimize edebilirsiniz. Daha iyi hale getirebilirsiniz. Benim kar beklentime göre en optimize hali bu. Bu kişilerin risk iştahına göre değişir. Benim aldığım risk iştahına göre bunun çalışacağını düşünüyorum. Backtestlerim en azından çalıştı. Backtestlerimde. Şu an yapacağımız şey canlı bir şekilde gelecekte çalışıp çalışmadığını görmektir. Velhasıl burada korku ve açgözlülük endeksinde mutlaka gözümüzün bir yeri orada olması lazım. Korkuları mutlaka satın almamız lazım. 81 bine düştü Bitcoin. Yani eğer bunu izliyorsanız ve işte 100'den 81'e kadar her %1 düşüşe emir koysaydınız, müthiş, yani yaklaşık %20'lik bir düşüşte bile şu an Bitcoin 91 bin küsür. Şu an kârdaydınız. Yani düşüşü satın alırsanız yani en azından Bitcoin mutlaka bir gün dönecektir. Veya bunları hiç yapmanıza gerek yok. Bir Bitcoin belki bir gün 500 bin dolar, belki 1 milyon dolar olacak. Bu rakam size komik gelmesin. Arzı sınırlı bir varlık, hatta deflasyonist bir varlık muhtemelen. Kaybedilen coinlerden, ölen insanlardan dolayı deflasyonist bir coin bile olabilir yani Bitcoin. Devletler biriktiriyor. Büyük emeklilik fonları, hazine fonları, özel fonlar satın alıyorlar. İlgi büyüyor. Kurumlar artık almaya başladı. O yüzden fiyat zaten 120 bini gördü. Biz retail müşteriler bunu buraya getirmedik. Satmayacaklardır kurumlar bunu kolay kolay. Yani 2 sene, 2 yıl şey bekliyoruz ama döngüden dolayı 2 yıllık bir düşüş, bir
ayı piyasası bekliyoruz ama hiçbir zaman bunu da görmeyebiliriz yani onu da söyleyeyim. O 81 bin önümüzdeki 3 yılın en dibi de olabilir. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Herkes shortluyor şu an Bitcoin'i. Bu piyasanın tersini yapmak genelde para kazandırıyor. Yani insanlar ne bekliyorsa tam tersini yaparsanız hangi piyasada olursa olsun genellikle para kazandırıyor. Ama bunu yavaş yavaş yapmak kaydıyla bu da DCA'dir. Periyodik olarak alımdır. Eğer yani futures'ta işlem yapıyorsanız short'u bile DCA ile dollar cost averaging short yaparak yani açtığınız short'ları haftalık üzerine ekleyerek belli bir ortalamayı yükselterek kar etme planını güdebilirsiniz. Çalışacaktır Bitcoin'de bu muhtemelen. Çünkü gidecek bir yerden sonra dönüp aşağı yönünü verecektir. DCA yani tek yönlü olmaz. Long yerine short da DCA yapılabilir ama şu an burası onun yeri değil. O 100 binden sonra işte giderse yapılabilir. Buradan 150 bine mi çıktı? Alırsınız buradan 100 binden 150 bine kadar shortlarsınız. 125 bin ortalamanız olur. 125 bin ortalama. Birkaç ay orada takılıp 100 bine geri düştüğü zaman 2-3 ayda %25 kar alır çıkarsınız. Bir de şu kardan bahsedelim. Herkes burada yıllık %70, %100, %200 hatta birkaç ayda bunu, birkaç haftada belki %100 hedefleyen insanlar var. O yüzden zaten bu kadar volatil, bu kadar oynak bir piyasa var. Şunu bilmemiz lazım. Doların enflasyonuna mutlaka bakın. Bir yatırım aracının yıllık getirisi kaç olması lazım? Hangi ülkede yani yaşıyorsak yaşayalım. Dolar bazında %20 iyidir arkadaşlar. %25 iyidir. Biz onun üzerine de hedefliyoruz. %30 iyidir. %50 bir yatırım buluyorsanız risk kazanç oranı müthiştir. Harikadır. Yani o riske girilebilir. Bunlara bakın. Çok fazla açgözlü olmayın. Hayat uzun. Riskinizi dağıtın. Alttan toplayın. Üste de yavaş yavaş satın gerekiyorsa. Tek hamlede satmayın. DCA out deniyor buna bu arada. Yani alttan her hafta toplayıp atıyorum 130 bine çıktıktan sonra da orada her hafta aldığınız miktar kadar 0.01 Bitcoin mesela her hafta satıp satış ortalamasını da DCA out yapabilirsiniz. Neyse bakalım maceramız başladı. Önümüzdeki günlerde tekrar yeni bir video atıp güncellerim. Dediğim gibi aşağıdaki linklerden portföyü canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.